Sevgili YouTube hoş geldin. Canlı yayındayız. Siz bunun editli bir halini göreceksiniz efendim YouTube'da. Ne yapacağız? Kapiste'nin en son Cuma günü yayınladıkları videoyu izleyeceğiz. Yorumlayacağız. Neler gelmiş oyuna, yeni neler gelecek update 8 ile beraber göreceğiz. Efendim geçmiş olsun abi. Hasta değilim canım. Sadece sümüklüyüm. Hadi başlayalım. Hey everyone, my name's Jason. I'm a community manager at Coffee Stain Studios, and today I've got a bunch of really cool Update 8 quality of life feature improvements that are going to be coming with the update. Looking forward to tell you all about it, and make sure you stay to the end because I think the last one's going to be a bit of a fan favorite. Try not to spoil yourself with the timeline. Just chill. Enjoy the ride. Now, before we get right into it, quick little bit of housekeeping. As you guys may have known, if you've seen the video, gerekli olan ya hepsini ben de izledim bu arada. Update 8 being a little bit rocky, we actually got rid of all of our deadlines internally and externally. Well, we had no external deadlines, but we got rid of the internal deadlines just so we could work on stabilizing the game. Just a little bit of an update on that. We now have an internal deadline range, which is not the specific deadline you guys are probably looking for. Daha önceden şey yapmışlardı, hani ben daha önce de söylemiştim size hatırlarsanız. İşte içeride bir deadline vardı, onu kaldırdılar rahat çalışabilmek için, yapmak için. Şimdi kendilerine bir şey koymuşlar. İçeride bir tane deadline koymuşlar. We're not committing to anything publicly, but I just want to let you guys know that right now we are aiming to release at some point in June. Haziran'ın herhangi bir gününde yayınlamayı planlıyoruz diyorlar. We'll see how that goes. Hopefully as time goes on we'll know a little bit. Bir Haziran gecesi yok mu sana update 8 nerede diye? Var bu arada. Okay, so just letting you know what we're thinking right now. Önemli yerleri çevireceğim arkadaşlar. Just so you're aware, okay? Anyway, back to the video. Let's move on. The first feature that's getting some love is the parachute. The para what? I don't know if many people use the parachute. I don't think I really ever did use it that much, but it's getting a bit of a rework, and I think parachute yeniden güncelleniyor. Using it a bit more now, okay? So the parachute previously was a consumable piece of equipment, and that meant that every time you use it, it kind of got used up. Paraşüt şu ana kadar tüketilebilir bir komşuyu bekliyoruz. Komşunun 7 kuşağına güzel sözler söylememi ister misin? İçinden söyleyebilirsin. Buraya yazma lütfen. Komşunun süpürge çektiğine emin miyiz? Daha çok demir kesiyormuş gibi geliyor ses. Nerede kesildi benim lafım? Paraşütten bahsediyordum. Paraşütler artık şey olarak kalmayacak. Kullanılabilir ekipman olarak kalmayacaklar. Bir kere yapacağız. Yani Blade Runner'lar gibi, jetpack'ler gibi kullanmaya devam edebileceğiz. Tüketilebilir bir obje olmaktan çıkıyor paraşütler. Öyle bir güncelleme alıyorlar. Bir de aynı şekilde yön içinden de bir güncelleme alacaklar. Şu anda söylemedi ona, birazdan söyleyecek. So it's a great piece of kit to have in your backpack, in your inventory while you're exploring. Because, you know, it can kind of solve certain situations that jetpacks don't really handle so well. And yeah, so I think it might be handy to have a parachute on hand. And the other thing is they've also, the gliding ability has been... Paraşüt hakikaten iyi bir ekipman yani. Hypercannon'la kullandığımız zaman hakikaten haritanın öbür tarafına gidebiliyorsunuz. Jetpack'le yakıtınız bitiyor, inmek zorunda kalıyorsunuz ama paraşütle kaymaya devam ettiğiniz için hani haritanın bir ucundan öbür ucuna rahatlıkla gidebiliyorsunuz yani. Hypercannon'larla beraber. O yüzden boost alması da bana OP bile olmuş yani. Zipline'larla da artık şey yaparken, yolculuk yaparken artık tavandan şey yapan olanlar, bir de yeni gelen power tower'larla, yüksek akımlı elektrik aktaran kulelerle arasında şey yaparken, gidiş yaparken artık o geçiş noktalarında şey yapmayacaksınız, düşmeyeceksiniz. Zipline'larla. Böyle gösteririm. Aziz hoş geldin. Power line anyway, and you can just keep going. Bir de bizde kurarta 700 lira olur. This new quality of life feature is basically exactly that, but it's improved now. So instead of falling off, you just keep smoothly, continuously ziplining through those ceiling outlets to your heart's content. And the same functionality is also extended to power towers. Now this doesn't actually extend to power poles. Kesintisiz yapabileceksiniz. Seyahat. Direklerde olmuyor.
This might raise a bit of a question. Yani direklerde saçma olurdu içinden geçmeniz. Like what happens if the power line turns, or if there's like multiple like branching power lines, how is that handled? And basically you can just look in whatever direction you want to go in whilst ziplining and you'll go that way. So if there's a branch Gitmek için de baktığınız yöne doğru gidiyorsunuz veya WASD ile. You can also use movement input like A and D, left and right. Zipline iyi olacak diye. To override the way you look. So you could be looking left, you hold down right or D. And then you will just take the right junction when you're doing that. And this applies for ceiling outlets as well as power towers. But one thing to note is that there is an angle limit. I think the angle limit is about like a 60-degree angle. So if yaklaşık bir 60 derece bir şey var. 60 degrees, you can't continuously do that, but you could maybe just jump açı limiti var bu geçişleri yapmanız için. A bunch of people reacting to last week's video up here if you haven't seen it yet. And a lot of people had theorized like, wait, can you zipline continuously through the power towers? Because that would make a lot of sense, especially with zipline sprint mode. And yeah, you guys were right on the money. You can do that. Also, just aside real quick, something that a lot of people have asked questions. Yani kesmeden hızlı giderek şeylerde tavırların arasında gidebiliyorsunuz işte. Is whether or not the two lines on power towers are two separate power lines, or are they just aesthetic? And they're just aesthetic. Powerline'larda da iki tane kablo görürüz ya. O iki kablo ayrı elektrik şeyleri mi yoksa estetik mi? Estetik arkadaşlar. İkisi tek bir hat. Power Tower kullandığınız zaman aynı bildiğiniz elektrik direği nasılsa o da aynı şekilde. Sadece daha yukarıdan gidiyor. Actually one power line in terms of your power network. But they are aesthetically just two. And you can zipline on either. One other little feature 300 TL'ye Warhammer Collection aldım 46 oyun maşallah. coming to the zipline is the ability to right click toggle to zipline. So previously you would have to hold the left mouse button while ziplining, and then you let go of left mouse button to hop off. But now you can just right click to attach yourself and let go of the mouse, and you'll stay on the zipline, and then you can right click to get off. Beyefendi bir 600 beygirlik motorunu bir götürsün. Teşekkür ederiz. Okay, so go of Saniye. left mouse button to hop off. But now you can just right click to attach yourself and let go of the mouse, and you'll stay on the zip line, and then you can right click to get off. Okay, so that's another bit of a quality of life feature with the zip line. Conveyor belt. Zipline'da artık seyahat edebilmek için bak bunu yapmamışım, düzgün dinlememişim ben. Şimdi duyuyorum. Zipline'da yapabilmek için seyahat ederken hani basılı tutmayın diye sağ tıka bir kere bastığınız zaman kilitleniyor. Sağ tıka bir de bastığınız zaman bırakıyor. Hani basılı tutmanıza gerek kalmayacak zipline'da yaparken, seyahat ederken. Also getting some love in update 8, which is great because we build a lot of them. There are 2 new quality of life features coming to conveyor belts and pipes for that matter, but like all of these features apply to conveyor belts and pipes. And the first one is actually something that we've konveyor bantlarla borulara geliyor. Video up here. Bir mekanik güncellemesi geliyor. Yerleştirme mekaniği güncellemesi. Actually have spotted it before. And that is that belts and pipes will now automatically be built with their appropriate stand when free placed on the ground. So previously you would have to build a conveyor pole. Yani şu anda bantları ve boruları yerleştirmek için update 8'de conveyor pole veya işte onu tutan her ne cicik varsa onu yapmak zorunda kalıyordunuz. Ya önce yerleştirip oradan boruyu çekmek veya konveyörü çekmek durumunda kalıyordunuz. Şu anda öyle değil. Yani update 8'de öyle olmayacak. Artık bantı seçip direkt yerleştirebileceksiniz. Pole kullanmanıza gerek yok yerleştirmek için. Then attach. İşimizi kolaylaştıracak, evet. And then you could build out from that, and that building will have a conveyor pole automatically attached if you place it on the ground. But now, even if you free place conveyor belts or pipes on the ground, they will come with their respective poles. The second improvement coming to belts and pipes is a bit more of a niche case, but I'm sure many of you have actually run into it before if you play the game a lot. So as we all know, free placing belts or pipes is a 2-step process. You click once to place it where you want, and then you set the height, right? You look up and down, and then you click again. That's the second phase. To actually build the building, right? So you can place the belts or pipes wherever you want, and then you can set their height. However, in Update 8, the change that's coming is that the validity of the belt or pipe build itself, the entire validity of it, will be determined by the second phase of building, as opposed to the first phase of building. What this means now is that you can now place the first phase of the belts build down, even if the belts or pipes initial placement is invalid or too steep. Bu da benim yine fabrikaları yaparken rahatsız olduğum bir konuydu. Hani ben de bazen böyle şeyleri yerleştiriyordum ve gidip hani bunu yapmak için gidip pole'u oraya yerini bulup tamam buraya koyacağım deyip önce pole'u koyup sonra arasını bağlamak zorunda kalıyordunuz.
Hani bu fazla dik olduğu için yerleştirmiyordu. Tık yapıp basamıyordunuz, yerleştiremiyordunuz. Şu anda ilk şeyde pozisyon geçersiz olsa bile, çok dik olsa bile tıklayıp onun yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu sefer de o işte ilk polu yerleştirme zahmetinden kurtuluyorsunuz. Yerine böyle dedim, buraya koyacağım. Tık bastım, kaldırayım, şimdi oldu, koyabiliyorum falan, öyle olacak. Even if Bu the şekilde. belt or pipe's initial placement is invalid or too steep, and then you can adjust the height to where you need it to be. Sinir so that bozucuydu, evet. Maybe at that point it's valid, right? And Ya aynı şeyi muhtemelen bunun benzeri durumlarını yaşadığımız başka şeylerde de çalışıyordur şu anda bu arada. that's basically what this little quality of life update Bir tek addresses. konveyör pollarda Dismantle değildi feature is çünkü. getting an unreasonable amount of love. this 2-3 gün update, kazandırır and I'm sana. all for it. I've spoken about the blueprint dismantle mode that's coming to allow you to dismantle entire blueprints in one go. But now I have the pleasure to introduce to you all the dismantle filter feature, I guess it's called. So dismantle filtering is a feature that lets you point your cursor at a building. You can highlight a building. You can press G to filter on that building. And then from that point on, you will only be able to dismantle that kind of building or highlight that kind of building. You can now freely switch your filter to something else whenever you want by looking at something else and pressing G. Or if you look at the same kind of object again, you can just press G again and that removes the filter. Also, each time you exit and enter... Bunun benzeri Mass Dismantle'da bizim kullandığımız CTRL-Z olayında var. Fakat burada hani bir farklı bir mekanik olarak çalışacak. Eskisi de çalışmaya devam edecek bu arada. Onu da videonun ilerisinde söylüyor. Nişan aldığınız şeyi mesela şu an burada depoya nişan aldı ve bir filtre açıyor. G'ye basarak filtre açıyor. Filtreyi açtığı zaman depoyu filtreye koyduğu için depo dışında hiçbir şeyi F'ye bastığında seçmiyor kursorun baktığı yer. Yani öbür türlü normal şu anki filtrelerde CTRL-Z yapıp işte basıp CTRL-Z yapıp ondan sonra devam etmemiz gerekiyordu. O hala devam ediyor. Onu hala kullanmaya devam edebileceksiniz. Fakat ekstradan bu şeyi de getiriyorlar. G'ye basıp işte onu filtreye alıp oradan devam edebiliyorsunuz silmeye falan. Yani bir daha tekrardan ayarlamanıza gerek kalmayacak. Bir kere ayarlayacaksınız, ondan sonra bayağı bir şey sileceksiniz mesela o kategoriden, o şeyden. Devam edebiliyorsunuz yani. By looking at something else and pressing G, or if you look at the same kind of object again. Bakın şeyi al. Şu anda seçti ama gidip şeyi seçmiyor. Başka şeyleri seçmiyor. Kaldırdığı zaman seçiyor. Ya da dismantle mode, the filter will be reset as well. So you have to deal with that. Dismantle moddan çıktığınız zaman da filtre sıfırlanıyormuş bu arada. O filtre takılı kalmıyor. The thing about this feature is that it also works on blueprints. So you can enter blueprint dismantle mode and you can filter entire blueprints so that when you're looking at all your buildings around you, you'll only ever highlight or be able to dismantle blueprints of the filter type that you've got set, which I think is really handy. But also dismantle. Yani blueprintlerde bile aynı şekilde bu filtreye koyabiliyorsunuz. Blueprint silme filtresini getirmişlerdi, yani sadece blueprintle olan şeyi silebiliyordunuz. Onun üstüne bir de şeyi getirmişler. Bu filtre, yeni getirdikleri filtre mekaniğini ona da getirmişler. Yani sadece bir tane blueprint setini silmeye yönelik ayarlama yapabiliyorsunuz falan. Dismantle filtering is an independent feature to mass dismantle, which is probably where a lot of your minds are going. Like, how does this work with that? But they're two independent features, which means all of their features can be used independently or with each other. And this is where dismantle filtering really shines. I'm sure you guys have been in many situations where you're trying to tear down a production setup and you're using mass dismantle to do it and you're accidentally bu bildiğimiz mass dismantle özelliği şu an kullandığımız. This is a great use case for that because what this means is that you can freely change your dismantle Ya filter da game kullanıyor. while mass dismantle is still working as well. So you can set a filter, highlight a bunch of buildings, set another filter, continue highlighting a bunch of buildings in the same mass dismantle. And yok, for example, G if ile you de never filter for your yeni filtreyle yapıyormuş. foundations, you'll never highlight your foundations. It makes tearing down production lines really, really easy without modifying the structural integrity. Ama şöyle bir durum var. Bunun ekleyebildiği. Bizim şu anki Mass Dismantle'da sadece bir tipten şeyi seçebiliyorduk. Onu kaldırdıktan sonra tekrardan yenisini seçmemize gerekebiliyordu. Evet, bunda Mass Dismantle'da şey yapabiliyor. Yok, filtre mekaniğinde bu şeyi kullanıyorum. Filtreyi kullandığınız zaman ekleyebiliyorsunuz. Hani filtreyle bir seti seçtiniz. Filtreyle bir seti seçtikten sonra işte atıyorum makineleri seçtiniz, elektrik direklerini seçeceksiniz. Filtreyi bu sefer onu değiştiriyorsunuz, devam ediyorsunuz seçmeye. Hani silme şeyine geçmeden.
of your factory. Now, some of you might be scratching your head and wondering, wait, didn't we have something like this before? Bakın bir daha bakalım. Down a production, but also are going to be used independently or with each other. G ile seçti. Öbürünü seçmiyor. Bir daha G'ye bastı. Yeni filtre. Bir daha G'ye bastı. Yeni filtre. Bir daha G'ye bastı. Yeni filtre. Bir daha bastı. Yeni filtre. Böyle. Çünkü bizim Dismantle'da başka şeyi seçmeye çalıştığınız zaman eğer Ctrl Z'ye bir daha şey yaparsanız eskilerini kaldırıyor. Onları geri şey yapıyor, deselect yapıyor. Means is that you can freely change your dismantle filter while mass dismantle is still working as well. So toplu silme sayısını arttırsa muhtemelen oyunda çökmeleri arttıracağı için yapmıyorlar onu. You can set a filter, highlight a bunch of buildings, set another filter. Yani hatırlarsanız hani şeyde Array Actions veya Micro Manager'da böyle büyük şeyleri bazen silerken bazen çalışıyor ama bazen oyun çöküyor ya. Aynı sebepten dolayı muhtemelen bu silme limiti var. Oyun çökmesin diye. Milletin de bilgisayarı, herkesin bilgisayarı aynı değil. Kimisininki daha yüksek kaldırır ama kimisininki kaldırmaz. O yüzden böyle bir şey var, limit var. You'll never highlight your foundations. It makes tearing down production lines really, really easy without modifying the structural integrity of your factory. Now, some of you might be scratching your head and wondering, wait, didn't we have something like this before? And actually, we did. It just wasn't really talked about that much. There wasn't a lot of like feedback for it or anything like that either. And it was. Sonrası yapmadı, iki katına çıkar. Limiti oyuncuya da bırakabilirler. Hani deneysel özellik deyip oyuncuya limit de menüden limit değiştirme şeyi de verebilirler. Şansı verebilirler de biraz yani geliştirici ayarı gibi bir şey o yani. In my opinion, a little bit more confusing to use. Önümüzdeki ay bilgisayar alacağım bir aksilik olmaz. Hadi inşallah. So this feature sort of existed and was introduced. Hayırlı olsun şimdiden. And so this feature is actually a rework of that, and I think it's in a much better state now, so that you can, freely dismantle your factories more effectively. I think with more control. Another quality of life feature, which may actually not be quality of life, you guys will have to let us know. Actually, is the first-person trace has been adjusted, and this is because I don't know if you guys knew this or not, but the first-person trace has been misaligned to the reticule. Parçalar bile 65 kat tutuyor. And so what this sort of means is İyi that para. the reticule is not actually a perfect indicator for what you're aiming at, basically. And so some players might have noticed this, as it might have been hard to aim at smaller buildings like wall power outlets, for example. And it has also been quite noticeable, especially if you're looking directly down below you, as you can see here. So now the update to this is that the trace should be exactly where your crosshair is, your reticule is. Crosshair'ın baktığı yerle koymaya çalıştığımız yer biraz kayıkmış daha önceden. Bunu neden yaptıklarını da bilmiyorlar. Biliyorlar mı, bilmiyorlar mı, ne düşündüler? Hani onu şey yapmadılar, söylemediler. Fakat biz bunu, özellikle ben bunu bir şeyler silmeye kalktığımda çok fark ediyordum. Böyle ulan şuraya yapıştırsana falan, böyle o şeyi olmuyordu ya, o ayar olmuyordu ya. Tam baktığın yere yerleştirmiyordu koyduğunuz şeyi ya da silmeye çalıştığınız şeyi. Ulan ben buraya bakıyorum, niye buradaki şeyi seçiyor diye deliriyorduk ya. Sebebi buymuş demek ki yani. You will actually select what you are aiming at now. The interesting thing here is we don't know why it was the way it was before. So if you guys feel that it's like off or bad now, give it some time, adjust to it. But if you think there's anything wrong with it, or that there's some use cases where it would have been better for the trace to be as it was before, please let us know. QA site, comments below, whatever. QA site would be better after you get update 8. Yeah, şu an baktığımız yere işaret etmesi kesinlikle daha iyi. Yani aksi bir fikri kabul etmiyorum ya. Yeah, let us know, because we can always put it back, I guess, but we don't really know why it would have been the way it was before. Another major rework, and something that a lot of people have been commenting for and requesting for such a long time. And it's so exciting to be able to tell you about it now, actually. Nasıl yani? And that is that jetpacks can now use different kinds of fuel. Jetpacks can now use solid biofuel, fuel, turbo fuel, and liquid biofuel. So now... Evet, sonunda bu da beklenen bir güncellemeydi. Bu ilerideki güncellemelerde gelecek bir beklenen bir şeydi. Jetpack'lere artık bakınız böyle bir ayar çektiler. Paketli yakıt, katı yakıt, turbo yakıt ve
biofuel kullanabileceğiz jetpacklerde. In the equipment UI, players can now set their preferred fuel type, and this fuel type will be what is used. Herhalde bu da en baba güncelleme, en baba özelliği diyebiliriz yani update 8'in şu ana kadar herhalde. Gerçi elektrik direkleri de çok iyiydi ya. Ya update 8 hakikaten hani biraz daha dolu bir update olarak geliyor yani. Update 7 ile 6'nın yanına 7 ile 6'ya kıyasla biraz daha dolu bir update olarak geliyor bence. Motor güncelleniyor. Grafiklerde şeylerde nanite geliyor, işte optimizasyon yapılıyor. Ondan sonra elektrik direkleri vesaire geliyor. Yeni elektrik mekanizmaları, sigorta sistemini getiriyorlar. Ondan sonra jetpackler güncelleniyor. İşte bu videoda bir sürü şeyden bahsettik. Yani pek çok böyle minik şeyler geliyor. Hani diğer update'lerde olduğu gibi wow böyle boom falan bir şeyler yok da ama yine de böyle güzel lan iyi falan şeyler geldi yani. Biraz daha doldurulmuş bir şekilde geldi. İyi oldu. Sevdim ben. Elektrik direklerini elle yapacaktık. Evet, yüksek gerilim hatlarını elle manuel olarak yapacaktık. Artık şeyle yapacağız. Oyunun şeyle yapacağız. Ama bu oynanabilir kablo gelmedi o yüzden. Evet. Bir o eksik kaldı ya. Oyunun kalitesini arttıracak şeyler. Evet. And you have other fuel in your inventory, it will automatically switch to other fuel types when refueling the jetpack. And if your preferred fuel isn't available, the default priority order of what fuel the jetpack will automatically switch to is the same as what you can see in the menu. Bir yakıt bittiği zaman da öbürüne geçmesi hani şu anda menüde gördüğünüz sıralamada, yani bir tane işte yakıtı bitti, normal yakıt bitti, başka yakıt var ama tak diye hemen geçecek oradan. Bir daha ayarlamanıza gerek kalmayacak. Kendisi ayarlayacak. Ama kendiniz gidip ayarlayabilirsiniz. So you might be wondering what do these other fuel types do? Do they just last longer or something? Peki bu şeylerin yakıt tiplerinin hani ne yapıyor bunlar madem böyle oldu? Neye değişiklik getiriyor? But actually they each have different properties. Solid biofuel, this is going to be a really basic fuel type that people can use before they have fuel production. Because solid bio Jetpack'i peki daha erken alırlar mı sizce burada? Ondan bahsetmedi ama hani Solid Biofuel geldiği için Jetpack'i biraz da erken evreye alırlar mı acaba? Hani en başta Solid Biofuel'da kullan. Hani Jetpack'in çok limitli ama kullanabileceksin. Ondan sonra yakıta falan geldiği zaman Jetpack'in de upgrade almış olacak falan. Belki olabilir bu arada. Biraz da erken tire alabilirler belki Jetpack'i. Yeniden yerini değiştirebilirler tire ayarlama şeylerinde. Çünkü oyunda gerçekten yerde olmak, hani hiç böyle çıkamamak, jetsiz falan olmak, uçamamak bayağı sıkıntı. And this has the same speed and power as normal fuel, just a slightly slower acceleration. Dünyanın neresinde olursa ol, elektrik hatlarının kablo rengi aynıdır, boyanmaz ısındığı için. Bizim bahsettiğimiz konu binaların içinde olan hatlar, dışarıda olan hatlar değil. Onun haricinde hani onları yapabilmek için. Binanın içindeki hattın mesela kırmızıyla siyah olabilir, o ayırabilmek için. Bizim bahsettiğimiz o. Hatları boyayabilmek istiyoruz. Default rengi bilmem ne olabilir. Siyah olabilir. Ama kendimiz dışarıdan onu değiştirmek, hani farklı renkte kablolar çekebilmek istiyoruz. Niye? Binanın içinde farklı hatları ayırabilmek için, görebilmek için. And it burns up quicker, resulting in less airtime. So it can't reach as high, basically, as normal. Bana da Jetpack'i herkes daha erisini istiyorlar gibi. Bence de olmalı yani. Jetpack biraz geç açılıyor aslında. Normal fuel, this is the default fuel that y'all. Dünyanın hiçbirinde tabancayla bile yapabiliyorsun. Basically the same, but it has been tweaked a little bit so that it gives a bit more upwards momentum. So it should feel a little bit less sluggish when you're using it. So a little. Normal yakıtla jetpack kullandığınız zaman da biraz eskisine göre biraz daha buff'lı. Birazcık daha yukarı fırlatıyor sizi kullandığınız yakıt karşılığında. Turbo fuel has faster acceleration and Turbo fuel'da da maşallah fly açıyorsunuz yani. Baksanıza. Fly'ı açtın şu anda. Hava kontrolü şeyi de artıyor. And liquid biofuel, we don't actually expect players to use this that much since liquid biofuel can't be fully automated, but it is mostly the same as regular fuel, but it burns far slower, okay? So this actually allows players to reach up really high and glide for actually super insane distances. Bunu neden böyle yaptılar? Hiçbir fikrim yok bu arada. Biofuel'la uçmaya başladığınızda da bayağı dayanıyor.
Yani normal yakıttan hani şey değil, hızlı değil turbo yakıt gibi ama normal yakıta kıyasla çok daha dayanıyor. Halbuki bu biofuel kamyonlarda daha yani normal yakıtla aynı verimlilikteydi. Hani bir esprisi olsun diye böyle yaptılar ama biofuel'a genel olarak genel olarak mı bir buff getirecekler bu şekilde? Bilmiyorum. Getirebilirler mi? Olabilir çünkü yapması zahmetli. Tamamen otomatize edemiyorsun. Böyle premium bir yakıta dönüştürülebilir mi biofuel? Olabilir ama gerçekte aslında tam tersi. Daha verimsiz bir yakıt aslında doğal yakıtlar bu şekilde. And so you might be actually wondering, for example, side by side comparisons of these, how high you can go with each jetpack from a straight burn. Bu And so da here's a little demonstration of that now, and you can see düz solid biofuel goes bastığınızda up to en around fazla 16 ne kadara meters, 17 çıkabiliyorsunuz? meters. Regular fuel goes to 28 meters. Yani şöyle baktığınızda hani zaten turbo fuel 52 metre çıkarıyor. Zaten hızlı gidebiliyorsunuz. Biofuel'da da 62 metre gidebiliyorsunuz. Hani bayağı bir fark var arada bu arada 28 metre ile 62 metre arasında. Hani şunda şu arasında fark var ama şunda şu arasında çok fark yok. En azından şey açısından. Metre açısından oransal olarak baktığımızda. Bilmiyorum. 16 metre de hiçbir şey değil. Bu da hani yükseğe zıplama gibi bir şey yani. Çok az bu da. Turbo fuel goes to about 52 meters, and liquid biofuel goes to just under 62 meters, so about 60 meters. And so the last feature, I think this is the one that y'all have been Tam waiting tersi for. olması This is lazım. the last feature that I'm going to be talking about today that's going to be coming to Update 8. Quality of life feature is going to be fart rocks can now be destroyed with explosives. That's right. Bunu bekleyenler çok vardı. Çok isteyenler vardı. Ya bunlar niye patlamıyor falan diye isyan edenler çok vardı. Gas pillars, the fart rocks. Adios. Throw a obelisk at them and they Gas explode. You pillar'lar just need artık one obelisk gas nobeliskleri artık şeyle nobeliskle patlatabiliyorsunuz. and they fall apart, and it's actually, it feels so good. It feels so good to see those things just die. Bunu da şeyde tease'lemişlerdi zaten. Bir önceki Power elektrik kuleleri şeylerinde tease'lemişlerdi bunda. God. Yayınlamışlardı, göstermişlerdi So many oraya. Orada bir tane gas pillar'ın üstünde bombalar vardı oradan. Yakalamıştık. I've been asking for this, so I'm so excited to be able to tell you about it now. Now, there's really not much more I can say about this. We all know how annoying they are. You throw a bomb at it, and they go away. That's it. So there's not much more I can say, but what I can do is, let's put together a glorious montage of watching these guys fall to pieces. Enjoy. Bunlardan doğalgaz çıkması lazımdı. Ondan vazgeçtiler. Ya ben de bunlara bir makine koyulabilme ihtimalini veriyordum. Hani bunlardan gaz toplayıp böyle süfür veya başka bir şey yapılabilme ihtimalini, yani bunun yapılabilme ihtimalini veriyordum, başka bir kaynak olarak kullanma ihtimalini. Ama şu anda gitti abi. Yani Nobelix'te patlatıp kurtulabildiğinize göre artık sadece engel olarak görünüyorlar. Mod vardı da modu kaldırınca geri geliyordu onlar. Büyükler için bir tane etmeyecek. Öyle bir şey söylemedi ya. Alternatif enerji iyi olurdu. Bunlardan enerji üretebilmek bilmiyorum. Biraz uçuk bir fikir ama. It's beautiful. Well, I mean, there's nothing more to say. What do I even do with this video at this point? Thank God those things are gone. Well, anyway, video can only go downhill from here, so better to wrap it up quickly. If you like the quality of life features, smash like, consider subscribing. Let us know in the comments below which features you're most excited for. It's probably going to be the fart rocks, but if there's any other ones, tell us about those as well. Have a lovely weekend, everybody. En sevdiğiniz özellikler neydi sizin? Take care. YouTube, sen de yorumlara yaz canım. Update 8'in şu ana kadar duyurduğumuz veya bu videoda duyurulduğumuz ya da ikisi de
That's a wrap. En sevdiğiniz That's a wrap. That's a özellik neydi? That's a chicken wrap right there. Evet, son videoda böyleydi. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz başka bir konu varsa şimdi sorun veya sonsuza kadar susun.